Merhaba Oğlaklar, Ocak ayı gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Yeni yıl sanki sizin yılınız gibi başlıyor. Ocak 2026'da gökyüzü tüm ışığını üzerinize çeviriyor ve sizden liderliğinizi, vizyonunuzu ve kimliğinizi ortaya koymanızı istiyor. Oğlak Burcu'nda kavuşan Güneş, Venüs, Mars doğrudan birinci evinizde, yani kimlik, görünüm ve kişisel yön alanınızda birleşiyor. Bu güçlü kavuşum sizi yeniden doğuruyor adeta. Son yıllarda gösterdiğiniz sabır, azim ve çalışma şimdi yeni bir benlik formuna dönüşüyor. Artık kim olduğunuzu daha net biliyorsunuz, ne istediğinizi, nereye gideceğinizi ve kimlerle ilerleyeceğinizi belirleme zamanı bu. Mars size büyük bir motivasyon ve mücadele gücü verirken Venüs çekiciliğinizi ve diplomatik yeteneğinizi arttırıyor. Bu kombinasyon sizi hem kararlı hem de zarif kılıyor. Bir yandan kendi hedefleriniz için eyleme geçerken diğer yandan çevrenizden de destek görüyorsunuz. İlişkilerde daha dikkat çekici, profesyonel alanda ise daha etkileyici bir dönemdesiniz. Bu kavuşum aynı zamanda dış görünüm, imaj ve kişisel sunum alanında değişim arzusunu da tetikleyebilir. Yeni bir tarz, yeni bir yaklaşım veya tamamen yeni bir yön. Ama bu değişim dikkat çekmek için değil, özünüzle uyumlu olmak için. Ocak ayı 2026'da dünyaya vereceğiniz mesaj net olmalı. Ben buradayım, bu benim yeni yönüm. Merkür de Yay burcunda ilerliyor. Neptün ve Satürn'e kare açı yapıyor. Bu zihinle sezgiler arasında bir çatışma yaratabilir. Bir yandan iç sesinizi dinlemek istiyorsunuz, diğer yandan mantığınız baskın. Zihniniz yoğun ama aynı zamanda da bulanık olabilir. Bu yüzden bu ay önemli kararlar alırken duygularınızı süzgeçten geçirin ya da Merkür'ün ilerlemesini bekleyin. Neptün hayal gücünüzü güçlendirirken Satürn size ayaklarını yere bastırıyor. Gerçekle hayal arasında bir denge kurmak çok önemli. Aynı zamanda bu kareler yanlış anlaşılmaları da getirebilir. Sözleriniz farklı anlaşılabilir ya da birileri sizi yanlış değerlendirebilir ya da siz birilerini yanlış değerlendirebilirsiniz. Bu yüzden sabırla dinlemek, acele yorum yapmamak size çok şey kazandırır. Jüpiter ise Yengeç burcunda retro harekette tam karşıt alanınızda, yani ilişkiler evinizde ilerliyor. Bu ilişkilerde yeniden değerlendirme zamanını temsil ediyor. Partnerlik, evlilik, ortaklık gibi konularda geçmiş meseleler yeniden gündeme gelebilir. Eğer ilişkinizde denge bozulduysa bu süreçte fark edersiniz. Artık ilişkilerde ben mi biz mi sorusuna dürüstçe cevap vermeniz gerekiyor. Bu enerji bazı ilişkilerin derinleştirirken bazılarını da bitirme noktasına getirebilir. Ama unutmayın, Jüpiter her zaman büyüme ister. Eğer bir bağın içinde gelişemiyorsanız o bağ doğal olarak dönüşecektir. Öte yandan ilişkilerinizde olgunlukla ilerleyen oğlaklar için bu dönem karşılıklı anlayış ve şefkat enerjisini de güçlendirir. Uranüs ise Boğa burcunda geri harekette 5. evinizde, yani aşk ve yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konularda etkili. Bu hayatınıza beklenmedik bir aşk, yeni bir tutku, yeni bir çocuk, yaratıcı bir proje getirebilir. Ancak Oğlak burcundaki Mars'la yaptığı 135 derecelik açı biraz gergin, sabırsız davranmamaya çağırıyor sizi duygusal konularda. İlişkilerde veya yaratıcılık alanında ani çıkışlar, hızlı kararlar riskli olabilir. Bu enerji size duygusal özgürlük arayışı getirse de Oğlak doğanız gereği sabrı elden bırakmamalısınız. Uranüs, Neptün'le ve Satürn'le destekleyici açılar içinde Ocak ayının girişinde ve zihinsel üretkenliği ve ruhsal farkındalığı arttırıyor. Yaratıcı işler yapıyorsanız ilhamınız güçlü olur. Bu dönem sezgisel fikirler mantıkla birleştiğinde somut başarılara dönüşebilir. Kelimeler, fikirler veya iletişim araçları siz için önemli bir köprü görevi de görebilir. Lilith ise Yay burcunda Neptün'le uyumlu açıda, güzel bir üçgen var aralarında. Bilinçaltınızda bastırdığınız arzuları, özgün fikirleri veya saklı yaratıcılığınızı ortaya çıkarır bu üçgen. Belki bugüne dek fazla radikal bulduğunuz bir düşünde şimdi tamamen doğal gelebilir size. Artık kendi iç sesinize güveniyorsunuz. Bu özgürleşme hem kişisel hem de ruhsal anlamda sizi daha gerçekçi kılıyor. Ocak ayının giriş enerjileri sizin yeniden doğuş ayında olduğunuzu söylüyor.
Hayat size diyor ki artık bekleme, adım at, kendi hikayeni yeniden yaz. Geçmişin ağırlığı geride kalıyor. Yerine olgun ama kararlı bir güç alıyor. Ay sonunda geriye baktığınızda fark edeceksiniz ki artık eski siz yoksunuz. Yeni bir kararlılıkla daha sade, daha güçlü bir benlik inşa ettiniz. Liderliğin, özgüvenin ve yeniden yapılandırmanın ayı olabilir Ocak ayı sizin için. Dünyayı değiştirmeden önce kendi dünyanızı inşa edin. Ocak ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündemle devam ediyorum. Ocak ayının ilk yarısı kişisel doğuş enerjisiyle başlıyor. Artık kontrol etmek değil, yön vermek zamanı, kendi hayatınızın mimarı olacaksınız. Bu ay neredeyse tüm gezegenler sizin burcunuzda toplanıyor. Güneş, Venüs, Mars, Merkür, Plüto zaten orada. Ayın ilk yarısında neredeyse bütün gezegenler sizin burcunuzda toplanıyor. Güneş, Venüs, Mars, Merkür hepsi Oğlak burcunda. Ve bu yoğun enerji sizin birinci evinizde, yani kimlik, duruş, beden, görünüm ve yaşam yönü alanınızda gerçekleşiyor. Kısacası tüm gözler üzerinizde. Bu gökyüzü sizi kökten bir yeniden yapılandırmaya çağırıyor. Hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Daha ciddi, daha net, daha kararlı bir siz doğuyor. 3 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin 7. evinizde. Yani ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanında parlıyor. Bu ilişkilerde bir dönüm noktası olabilir. Bir bağ derinleşebilir ya da artık bir şeylerin bitmesi gerektiğini fark edebilirsiniz. Yengeç dolunayı duygusal olarak sizi sarsabilir çünkü karşı tarafın duyguları, beklentileri, hatta kırgınlıkları görünür hale gelir. Ama unutmayın, bu dolunay size dengeyi öğretmek için geliyor. Artık ne tamamen verici ne tamamen soğukkanlı olabilirsiniz. Gerçek denge duygusal açıklıkla sınır koyabilmeyi birleştirmekte. Jüpiter yengeçte retro iken sizi geçmişteki ilişki temalarına döndürebilir. Belki eski bir partnerle yüzleşme ya da geçmişte verdiğiniz bir sözün hatırlanması söz konusu. Bu süreçte dürüstlük her şeyden önemli. Jüpiter dürüstlük ister çünkü. 6 Ocak'ta Güneş ve Venüs Oğlak Burcu'nda kavuşacak. İşte ayın kalbinizde parlayan ışıltılı enerjisi bu. Bu kavuşum size sevgi, zarafet ve karizma getiriyor. Kendinizi daha çekici, daha fark edilir, daha uyumlu hissedebilirsiniz. İlişkilerde tatlı bir yumuşama olur, aynı zamanda kişisel değeriniz de artar. Bu enerji hem iş hem özel yaşamda ben artık bu şekilde görünmek istiyorum deme zamanıdır. Venüs burada diyor ki kimliğini sevgiyle parlat, artık kendi ışığınızı bastırmayın. Bu kavuşum ayrıca dış görünüm, tarz, imaj, hatta beden diliyle ilgili değişimlere de açık bir dönemdir. Kendinizi hem içsel hem dışsal olarak yeniliyorsunuz. 8 ile 10 Ocak arasında Güneş, Venüs, Mars kavuşum açısında olacaklar ve retro Jüpiter'e de karşıt açıda olacaklar. İşte bu tarihlerde gökyüzü alev alev. Siz bir yandan kendi yönünüzü çizmek isterken bir yandan ilişkilerde güçlü yansımalar alabilirsiniz. Mars size inanılmaz bir güç, cesaret ve irade verir. Ama retro Jüpiter karşıtlığı duygusal olarak aşırıya kaçma potansiyelini büyütür. Bu enerji ben ile biz arasındaki çatışmayı gündeme getirir. Bir yanda kendi planlarınızı inşa etme arzusu, diğer yanda birinin sizden beklentileri. Şimdi o dengeyi bulmak zorundasınız. Eğer bir ilişki sağlam temelleri oturmuşsa bu kavuşum onu daha da güçlendirir. Ama yüzeysel veya dengesiz ilişkiler bu dönemde testten geçer. Aynı şekilde kariyer planlarınızda da güçlü adımlar atabilirsiniz. Yeni bir proje, liderlik pozisyonu ya da kişisel bir başlangıç mümkün. Korkmayın, evren sizi güçlendirmek için sarsıyor. 14 Ocak'ta Merkür ile Jüpiter arasında bir karşıtlık var. Bu transit iletişimde büyük duygusallık yaratabilir. Özellikle ilişkilerde söylenen sözler fazla büyüyebilir. Bu yüzden bugünlerde iletişimde dikkatli olun. Bir konuyu netleştirmek istiyorsanız sakin kalın, duygularınızı güçlü ifade edin. Bu enerji aynı zamanda geçmişle ilgili bir konuşmayı da gündeme getirebilir. Bir yüzleşme, bir açıklık, bir itiraf, ne olursa olsun dürüstlük sizi özgürleştirir.
15 Ocak'ta Uranüs retro hareketini tamamlıyor ve Boğa burcunda duran pozisyona geçiyor. Uranüs sizin 5. evinizde, yani aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kendinizi ifade etme alanında. Bu duran pozisyon aşk hayatınızda veya yaratıcı yönlerinizde ani bir farkındalık getirebilir. Belki bir aşk sizi şaşırtır, belki bir projeye bambaşka bir yön alır. Ama Uranüs'ün mesajı açık, kalbini özgür bırak. Artık sevmekten korkmayın ama aynı zamanda bağımsızlığınızı da koruyun. Yaratıcılığınız bu dönemde hiç olmadığı kadar özgün çalışacak, kendinizi göstermekten çekinmeyin. Sevgili Oğlaklar, Ocak ayının ilk yarısı sizin kişisel doğum zamanınız. Hayatınızda yeni bir dönem başlıyor, kendinizi yeniden tanımlıyor, hedeflerinizi yeniden çiziyor ve ilişkilerde sınırları netleştiriyorsunuz. Jüpiter Yengeç'te geçmişi önünüze getirirken Uranüs Boğa'da sizi yaratıcılığa davet ediyor. Yani hem köklerinizle yüzleşin hem de geleceğe yeni bir yön verin. Bu sizin zamanınız, artık geçmişin kalıplarını kırın ve yeni bir siz olun. Ocak ayı yeniden doğuşunu kapısına aralıyor. Artık geçmişin gölgelerini değil, kendi ışığınızı takip edin. Sevgili Oğlaklar, Ocak ayının ikinci yarısı yeni bir döngünün güçlü bir başlangıç notası gibi çalışıyor. Kendinizi, hedeflerinizi, duruşunuzu kökten değiştireceğiniz bir dönemdesiniz. Kendini yeniden tanımlamanız gerekiyor. Çünkü artık aynı kişi olmayacaksınız. Bu ay hem içsel hem dışsal anlamda büyük bir dönüşüm başlıyor. Artık geçmişte sizi yoran yükleri bırakıyorsunuz. Yeni bir yapı kuruyorsunuz. 18 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Sizin kalbinizde gerçekleşiyor bu yeni ay. Doğrudan sizin burcunuzda parlıyor. Yılın en kişisel ve etkileyici döngülerinden biri olabilir. Yeni ay size adeta yeniden başla diyor. Bu enerjiyle birlikte görünüşünüz, tutumunuz, kimliğiniz, hedefleriniz ve dünyaya sunduğunuz imaj değişiyor. Kendinizi daha cesur, daha kararlı ve daha net bir şekilde ifade etmeye başlıyorsunuz. Yeni ay sırasında Merkür ve Mars da Oğlak Burcu'nda kavuşum halinde olacak, zihinsel keskinliğinizi ve eylem gücünüzü artırıyor. Bu plan yapma, strateji geliştirme ve adım atma açısından mükemmel bir dönem. Fakat dikkat edin, bu güçlü enerji zaman zaman fazla baskın veya sabırsız bir tutum da yaratabilir. Özellikle iş ortamında ya da yakın ilişkilerde kontrol savaşlarından uzak durun. Bu dönemde en büyük güç disiplinli kararlılıktan gelir. Bu yeni ay sizi yeniden yapılandırıyor. Artık ne istiyorum değil, nasıl inşa ederim dönemindesiniz ve bu Oğlak doğanızın en güçlü hali aslında. 17 Ocak'ta, yani bu yeni aydan bir gün önce Venüs de Kova burcuna geçti. Sizin ikinci evinize ve ardından bütün gezegenler Kova burcuna geçiş yapacaklar. Güneş, Merkür, Mars. Enerji tamamen değişecek bu tarihten itibaren. Sizin ikinci evinizi aktive ediyor bu Kova'daki geçiş enerjisi. Venüs para, kazanç ve güven temalarında yeni bir denge arayışını başlatacak önce. Burada size diyor ki gerçek güven maddeden önce özdeğerle başlar. Bu dönemde gelirlerinizi çeşitlendirmek, yeni bir kazanç modeli kurmak veya kendi becerilerinizi paraya dönüştürmek için ilham alabilirsiniz. Belki dijital projeler, online satış, özgün fikirlerle kazanç yaratma gibi yenilikçi yollar gündeme gelebilir. Venüs ayrıca özdeğer duygunuzu da aydınlatır. Kendinizi daha değerli hissetmek için başkalarının onayına değil, kendi üretkenliğinize güvenin. Kendinize yaptığınız yatırım en kalıcı kazancınız olacak çünkü. 20 ile 23 Ocak arasında gökyüzü hızla Kova burcuna doğru geçiyor. Güneş, Merkür, Mars, Plüto da zaten orada ve ikinci evinizde devasa bir enerji yoğunluğu oluşuyor. Bu stelyum finansal konularda büyük dönüşüm anlamına geliyor. Bir gelir modeli kapanabilir, bir diğeri başlayabilir. Belki iş alanınızı değiştirir, yeni bir maddi sistem kurarsınız. 23 Ocak'ta da Güneş Plüto'yla yine Kova burcunda kavuşacak. Maddi ve manevi değerlerinizi yeniden tanımlamanız için güçlü bir tetikleyici olacak bu.
Para ve güç arasındaki ilişkiyi fark edebilirsiniz. Belki de şimdiye kadar güven dediğiniz şeyin aslında ne kadar dış faktörlere bağlı olduğunu göreceksiniz. Güven dış kaynaklardan değil, kendi üretkenliğinizden gelir aslında. Mars burada büyük bir motivasyon getirir ama aynı zamanda finansal risk de taşıyabilir. Bu yüzden yatırım, iş ortaklığı veya büyük alımlar konusunda aceleci davranmayın. Bu enerjiyi üretkenliğe, planlamaya, stratejiye yönlendirin. Bu stelyum aynı zamanda kendinize güveninizi de dönüştürüyor. Artık başkalarının sizi nasıl gördüğünden çok kendi kendinizi nasıl tanımladığınız önemli hale geliyor. 26 Ocak'ta Neptün Koç burcuna geçecek. Sizin 4. evinize, yani ev, aile, içsel güvenlik alanınızı etkiliyor. Bu uzun soluklu transit önümüzdeki yıllarda duygusal şifa sürecini başlatıyor. Aileyle ilişkilerinizde daha empatik, daha anlayışlı bir dönem başlıyor, ancak Neptün burada sinirleri bulanıklaştırabilir. Özellikle ev içinde fazla fedakarlık yapmak veya birinin duygusal yükünü taşımak sizi yorabilir. Bu transit içsel güven duygusunu ruhsal bir temele taşıyor. Artık huzuru dış koşullarda değil, içsel sessizlikte aramayı öğreneceksiniz. Ev değişikliği, suyla veya doğayla ilgili yerlere yönelme, meditasyon ve ruhsal arınma çalışmaları bu dönemde destekleyici olur. Gerçek ev, kalbinin huzur bulduğu yerdir diyecek size Neptün. 28 Ocak'ta Mars ve Plüto kavuşacaklar. Finansal güç mücadelesinden bahsediyor bu enerji. İkinci evinizde güçlü bir dönüşüm enerjisi yaratıyor. Bu para, gelir, mal varlığı veya değer sisteminizde güç savaşlarınızı tetikleyebilir. Belki bir işte fazla kontrol etme arzusu, finansal konularda baskı hissetme veya ortak kaynaklarla ilgili bir gerilim gündeme gelebilir. Bu enerjiyi yıkıcı değil, yaratıcı şekilde kullanmak son derece önemli. Mars-Plüto kavuşumu size büyük bir irade gücü verir. Eğer enerjinizi doğru yönlendirirseniz finansal anlamda ciddi bir güç kazanabilirsiniz. Ama bu içsel dönüşümden geçer. Önce parayla olan ilişkinizi dönüştürmelisiniz. 29 Ocak'ta Merkür ve Venüs kavuşuyor. Sonunda gökyüzü biraz yumuşuyor. Ay boyunca yaşanan tüm zihinsel ve maddi stresin ardından artık denge sağlanıyor. Finansal konularda barış ve uyum getiriyor. Kazançla ilgili güzel bir haber, iş anlaşması, işbirliği veya destek görebilirsiniz. Bu dönem aynı zamanda özdeğer duygunuzu pekiştirir. Kendinize ben buna değerim diyebildiğinizde hayatta aynı frekansta karşılık verecektir. Değerinizi bilin, çünkü değerini bilen insanı hiçbir güç sarsamaz. Sevgili oğlaklar, Ocak 2026 sizin için yeniden doğuş ayı. Kendinizi, hedeflerinizi, kazanç sisteminizi ve hatta güven duygunuzu baştan tanımlıyorsunuz. Oğlak yeni ayı kişisel bir sayfa açarken Kova stelyumu sizi maddi düzlemde güçlendiriyor. Neptün'ün Koç burcuna geçişi ise bu maddi gücü duygusal temelde dengelemenizi istiyor. Bu ay hem dış dünyada başarıya ilerliyorsunuz hem de iç dünyada huzur inşa ediyorsunuz. Sevgili oğlaklar, Ocak ayında yeniden doğuyorsunuz. Hayatınızı, değerlerinizi ve gücünüzü yeniden tanımlıyorsunuz. Unutmayın, sabırla kurduğunuz her yapı sizi zirveye taşır. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir ay geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.